Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizler için Asus'un TP501U Asus VivoBook serisi notebook'umuza RAM takviyesi yapacağız gördüğünüz gibi. Arkadaşlar cihaz üzerinde 4 GB RAM var. Biz 4 GB daha RAM takviyesi yapacağız. Cihazımız ekranı 360 derece dönüp terse tamamen açılabiliyor arkadaşlar. Asus'un VivoBook'u Hasan Bey'in yardımıyla cihaza RAM takviyesi yapacağız. 500 GB sabit disk, i5 6200 işlemci, 15.6 HD LED ekrana sahip cihazımız. Windows 10 lisansı var üzerinde. Ekran kartı yazmıyor herhalde Hasan abi. Onu açıp bakalım mı? 940M. Nvidia 940M notebook ekran kartı var arkadaşlar. 2 GB 64 bit'e denk geliyor galiba bu ekran kartı tam olarak. Cihazımızı açıp RAM takviyesine başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar notebook'umuzu açıyoruz. Kutu içeriğinde bir adaptörümüz var. Orijinal. Kendi Asus'un adaptörü. Ve içerisinden bir HDMI VGA dönüştürücü çıkıyor arkadaşlar. Daha önceki serilerde bunu görmemiştim. Bunda çıkıyor. İçeriğinde farklı bir şey yok. Garanti belgesi, driver CD'si, kullanım kılavuzu vesaire. CD'si nerede lan Hasan abi? CD yok herhalde. Evet, CD de yok. Malzemeden çalmışlar. Ha, lisansı kurulu ya bunda, o yüzden driver CD'si. Arkadaşlar notebook'umuzu hemen bakalım tasarımına. Sizlere gösterelim. Asus'un VivoBook serisi. Ekranını bir açalım mı Hasan abi tamamen? Şöyle bir etrafına bakalım. Köşelerine falan bir bak. Aynen. Ne kadar da güzel bir notebook. Arkadaşlar Nvidia GeForce 940M ekran kartına sahip i5 6200U işlemcimiz var. Cihazımızda Asus'un metal bir kasası var arkadaşlar. Parlak gümüş gri rengi. Alüminyum. Alüminyum. Ekranı terse çevirdi Hasan abi. Al işte. Arkadaşlar şu an cihaz tablet moduna geçti gördüğünüz gibi. Harika bir şey. Adamlar yapmış abi. Bak. Arkadaşlar vidalarını söküyoruz şu an kasayı çıkarmak için. Bu işlemi kendiniz yapmayın arkadaşlar. Cihaza kasasına herhangi bir hasar verirseniz cihazınız garanti dışı kalabilir. Yetkili kişilerin yapması daha sağlıklı olacaktır. En azından tecrübeli olan kişiler yaparsa. Arkadaşlar tüm civataları söktük. Şimdi kasayı çıkaracağız. Hasan Bey'in profesyonel ellerinden. Sana kasayı nasıl söktün? Şeyi bile kullanmadın. Nasıl bir tırnakların var la senin? Yaba gibi ellerin var la, bir tırnaklarını kessin ya. Herhalde kırdı. Bakayım. Yok. Arkadaşlar kasayı böyle kaktıra Hasan abi açtı. Sen diyorsun ya biraz kibar ol diye. Kibarlıkla gram alakası yok. Zaten tırnaklarına bakarsak şey gibi. Aylardır kesmemiş. Yontulmamış. Öyle. Ben oraya şey koydum lan, şu gitar çaldıkları zımbırtı var ya. Onu da açamazsın değil mi? Nasıl acı? Ben şöyle yan takıyorum, kalktırıyorum, açılıyor.
Hasan abi şu işlemleri ne kadar profesyonel yapıyorsun ya. Sanki var ya böyle parçalayacak gibisin notebook'u. Ama değil aslında. İşlemleri. İnsanlar bunu görse aa notebook'uma ne yaptım falan derler. Aha. Aha. Notebook'umu kırdı. Ah. Klavyeyi söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 2 tane kablosu var. Biri touchpad'in, biri klavyenin arkadaşlar. Anakart üzerine bağlı bunlar. Klavyeyi söktüğünüz zaman direkt asılmayın. Bu kabloları da alttan sökmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şu an notebook'umuzun pilini görüyoruz. Tümleşik bir pili var. Gördüğünüz. Nasıl diyeyim? L şeklinde yapmışlar pili abi. USB kartlarımız var arkadaşlar. Hasan Bey şimdi o kartın anakartla olan bağlantısını söktü. Buradaki sağ tarafta gördüğümüz anakart, işlemci fanımız, hard disk yuvamız, hard diskimiz orada. Arkadaşlar hassas malzemeler olduğu için işlem yaparken eğer yani bu işlemi kendiniz yapmak istiyorsanız biraz nazik olmanız gerekiyor. Hasan abi gibi yaba gibi elleriniz varsa bu işlem biraz zorlaşıyor tabii. Kocaman Şu RAM'i de gösteririm. toynak gibi elleri var. Arkadaşlar burada gördüğünüz 4 tane RAM çipi var. Anakartın tümleşik RAM'leri arkadaşlar 4 GB RAM'e sahip kendisi notebook'umuzun. 4 GB RAM de bu çiplerin altında saklı. Öyle söyleyelim sizlere. Hoparlör bu mu Hasan abi? Bir tane yok, bu wireless Bluetooth modülü. Yok, wireless modülü. Şu? Bu da wireless modülü. Bu ikisi wireless modülü, şu hoparlör. Şunlar hoparlör değil mi? Evet. Böyle IP501 diskimizi söktük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu notebook modeline RAM takması bayağı bir zahmetli arkadaşlar. RAM yuvası anakartın altında. Tabiri caizse tamamen söküyoruz cihazı RAM eklemek için. Şu anda Hasan Bey'in yardımıyla. Arkadaşlar vidaları söktüğünüz yere dikkat edin. Mümkünse ben genelde şey yapıyorum, mesela bir boş kağıt üzerine böyle kafadan böyle şunu buradan söktüm gibisinden aynı yerlere koyuyorum üzerine falan. Ya da numaraları var. Onları öğrenebilirseniz onlar daha kolay oluyor. Ya da zaten anakart üzerindekiler standart, fana takılan belli. Diskin vidaları belli. O şekilde de yapabiliyorsunuz. Ama söktüğünüz yere aynı vidayı atmaya özen gösterin. Aksi takdirde ya anakarta ya vidayı attığınız yere zarar verebilirsiniz. kasaya da Zarar verebilirsiniz tabii ki. Anakart üzerindeki vidaları söktü Hasan Bey. Parça pinçik etti notebook'u gördüğünüz gibi. Ne kadar da nazik bir Hasan abi. Evet. Evet. Harika. Mükemmel. Arkadaşlar anakartımızın arka yüzü, RAM slotumuz burada gördüğünüz gibi. Notebook'un bir de M2 SATA girişi var abi, görüyor musun? Evet, aynen. Yeni mi fark ettin? Evet. Burada arkadaşlar kendi diskini sökmeden M2 SATA SSD montajı da yapılabilir. Gördüğünüz gibi boş slotu var üzerinde. Çok güzelmiş. Çok beğendim ben bunu. 4 GB 1600 MHz arkadaşlar. Low voltage RAM'imizin montajını yapıyoruz. Evet. RAM'imizi taktık. Anakartımız gördüğünüz gibi. Tekrar kasaya montajını yapıyoruz şu an. Nazikçe. Evet. Hasan Bey'in ellerinden. Mükemmel. İzlemesi ne kadar güzel oluyormuş ya. Var ya. Aslında Hasan abi sen montaj yap, ben ne haltlar yediğini anlatayım. Vallahi iyi olur lan. Değil mi? Şu an ekran güç kablosunu taktı arkadaşlar. Elinde vidalar var, ne yapacak bilmiyorum. Herhalde evet, anakarta vida sallıyor şu an. Çılgınca. En kolay olan ilk beyaz vidayı salladı arkadaşlar, göze batan o. Diğerleri nereye sallayacağını herhalde o da bilmiyor gibi bir hali var. Böyle doğaçlama yapacak herhalde.
wireless kartımızı anakarta montajladı şu an. Onun vidasını atacak. Onun vidası diğerlerine göre biraz daha ufak oluyor arkadaşlar. Onu ayırt etmesi kolay zaten. Şimdi görüntü kablosunu bağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ekran kablosunu taktı Hasan Bey. Şimdi USB portumuzun main board'umuza gelen flex kablomuzun diğer ucunu bağladı. Görüntü tamam. alalım. Görüntüyü şimdi mi alacağız? Evet, hemen. Hemen görüntü alacakmışız arkadaşlar. Hasan Bey öyle söylüyor. Power tuşu nerede lan Hasan abi? Power tuşu burada. Allah. Tabletlerdeki gibi aynı. Aynı bir tablet gibi yapmışlar. Power tuşu yan tarafta arkadaşlar. Yine burada ses tuşu da var. Evet. Tablet modundayken kolayca erişebilmeniz için ekran kitleme tuşu ve ses tuşunu yan tarafa koymuşlar arkadaşlar. Evet, şu an notebook Hasan Bey çalıştırmaya çalışıyor. Notebook çalışmıyor, yanmış. 3 kesiyor. Çalıştı arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 8 GB total RAM elde ettik. 6200 işlemcimiz 2.3 GHz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Birlikte notebook'umuzu kapatıp toplamaya devam edelim arkadaşlar. Notebook işlem yaparken kapattığınızdan emin olun. Sol taraftaki kapatma tuşuna basılı tutuyor Hasan Bey ve tamamen enerjisi kesilene kadar bekliyor. Notebook'u kapattı ve tekrar montaja devam ediyor. Zevk alıyorum ya seni Hasan abi, böyle var ya, o vida oraya büyük değil mi lan abi? Kocaman vida attın lan oraya bildiğin. Vay anasını. Bu adam notebook tozlanmış olsa sökmek istese bu kadar işlem mi yapacak? Kendisi sökemeyeceği Şeyin hava alması için fanın çıkışını arkaya vermişler, gördün mü? Aynen. Arkadaşlar şu an anakartın vidalarını tamamladık. Hasan Bey klavyemizin de montajını yapalım. Daha sonra notebook'u kapatacağız. Arkadaşlar şu an montajı bitirdik. Son vidalarını atıyoruz. Gördüğünüz gibi notebook'umuza RAM takviyesi yaptık. Bu ne? Sorunsuz şekilde tamamladık arkadaşlar ve şu an kapatıyoruz. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.